Selamlar arkadaşlar. Harikalar Diyarı'na hepiniz hoş geldiniz. Buyurun bir tokalaşalım sizinle. Abala, abala. Son zamanlarda çok fazla derecede artık mesaj gelmeye başladı ve bu konuya artık açıklık getirmek zorunda kaldım. Açıkçası bunu ben hiç videolaştırmayacaktım, çekmeyecektim, kimseyle paylaşmayacaktım. Tavukların yem tüketimini azaltabilmeniz için sizlere bugün 3 farklı yöntem göstereceğim. Çok fazla yetiştirici, yem maliyetlerine şikayetçi ve nasıl bu yem maliyetini düşürürüz diye tartışıp duruyorlar. Buyurun Harikalar Diyarı'nı, bu dadaşı iyi dinleyin. Hayvanları elinizden geldiğince kuru tahıl ve dışarıda gezdirmek olacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki dadaş, bu dışarıda gezdirme meselesi zaten herkesin yaptığı ve bildiği bir şey. Köy tavuklar mesela gün içerisinde sabahdan çıkartırsın, akşama dek dışarıda gezer, etraftaki otlarla otlandıkları için yeme çok ihtiyaç duymazlar. Bu da yem maliyetini düşürür. İkinci olarak da burada şu önünüzde gördüğünüz yığıntı var ya, şu ot yığıntısı. Tavuklara eğer gün içerisinde fazla yem vermezseniz ve tavuklarınız yem bulamazsa o gördüğünüz kuru otları didiklemeye ve yemeye başlarlar. Aslında o kuru otlar besleyici ürünler içermektedir. Ancak hayvanlar zorda kalmadığı sürece kuru ot yemezler. Ama biz kış sezonlarını her zaman yapıyoruz. Genelde böyle içeride durdukları zaman buraya böyle saman maman doldurur babam. Neden? Çünkü hayvanlar bu samanı yiyor ve bitiriyor arkadaşlar. Her ne kadar da gözle görülmese de haftalık olarak böyle bir hafta boyunca aynı samanı tutun, görürsünüz. Yavaş yavaş bittiğini fark edeceksiniz. Yem maliyetinizi bu saman hayvanları hem oyalayacağı için hem de yedikleri için kursakları doldukça yem maliyetiniz de düşer. Tavuklara uğraşacakları, oynayacakları şeyler verirseniz daha az yem yerler. Dışarıda gezdireceğiniz hayvanlar da aynı şekilde yem maliyetinizi oldukça düşürür arkadaşlar. Ben karışık sürümdeki bütün hayvanları genelde dışarı çıkartıyorum. Dışarıda sabahtan akşama dek dolandıkları için karışık sürümün yem maliyeti o kadar fazla olmuyor. Ama dışarıdaki karışık sürümümüz mesela akşama dek gezdiği için ve bunlara farklı yemler vermediğimiz için de maalesef yem tüketimi düşüşüyle birlikte verim de düşüyor arkadaşlar. Gezen tavuğun verimi her zaman az olur. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Arkadaşlar şimdi bu dakikadan sonra vereceğim tariflere de daha dikkat etmeniz gerek. Demin söylediklerim çok basit şeylerdi aslında benim için. Hayvanlar ne kadar çok oyalarsanız o kadar az yem yerler. Tavuk dediğiniz hayvan kesinlikle doymaz ve doymak nedir bilmez. Neden mi? Tavuklar gece gündüz yerler. Kafalarına ışık vurduğu sürece yemeye devam ederler. Tavuklar aynı develer gibidir. Ön tarafında bulunan kursaklarını doldururlar. Mideleri ise ta içerilerdedir ve mideye yavaş yavaş gönderirler. O yüzden doyma hissi tavuklarda çok fazla yoktur. Doymazlar. Kursakları taş kadar, dolana kadar, böyle patlayana kadar yer ve orada biriktirirler. O kursaklarında biriken maddeleri de 24 saat boyunca midelerine göndererek beslenirler. Hatta 48 saat, hatta 72 saate kadar da uzanabilecek bir süreçten bahsediyoruz. Yanlış duymadınız. Şimdi biz peki ne yapacağız? Yem maliyetlerinden ötürü çok fazla şikayetçi olan arkadaşlara öncelikle bu yapacaklarınızı pek önermemekle birlikte yine de söylemek zorundayım. Çünkü ben bu işi yapıyorum ve her püf noktasına kadar bilmek zorundayım. Sizler de bu püf noktalar hakkında uyarmalıyım. İkinci yöntemimiz birazcık daha hilebazlık. Ama bu hile ile hayvanlarınızı daha çok doyurabileceksiniz. Hadi geçelim bu süper sihirli formülümüze. Kesin çözümümüz burada. Bir kap su alıyorsunuz. Suyu tabii kendinize göre ayarlarsınız. Sirke alıyorsunuz. Elma sirkesi öneririm. Bu elimdeki şu an üzüm sirkesi ama siz elma alın. Bir kap yem. Tavuklara günlük olarak ne kadar yem yediriyorsunuz? 50 kilo yem mi yediriyorsunuz? 50 kiloyu alabilecek bir kap buluyorsunuz. Ama dikkat edin, toz şeklindense daha çok lapa şeklinde olan yemleri tercih edin. Yumurta yemi olur. Ya fark etmez yani aslında. Tozu niye diyorum? Toz biraz daha kolay çekemiyor suyu içine. Amacımız bu yemi suya yatırarak şişmesini sağlamak. Bu yemi suya yatırıyorsunuz. Birazcık da sirke katmanız lazım. Çünkü sirke katmazsanız su her zaman tavuklar için bakteridir. Yani suyun değdiği noktalarda eğer bir virüs, bir bakteri varsa kesinlikle su hayvanları hasta edebilir. Yani yemle karıştığı zaman veya da farklı bir maddeyle temas ettiği zaman. Ama sirkeyi katarsanız sirke tamamen
bu yemin ve suyun mikrobunu öldürecektir. Sirkeyle kullanın her zaman. Ondan sonra bu yemi iyice karıştırıyorsunuz. Su miktarı da elinizden geldiği kadar çorba kıvamında olsun ki bu yemi bekleteceksiniz arkadaşlar. Öyle huf diye vermeyeceksiniz. Böyle ıslatır verirseniz çeker ama çok fazla çekmez. Ancak bir gün bekletirseniz 48 saat 24 saat bekletirseniz, hele de buğdaylarda çok yapılıyor bu durum. Arpa da buğday da yatırıp çimlendirebilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Bakın bunu unutmayın. Arpa ve buğday yatırarak çimlendirebilirsiniz. Bir hafta sürmez. 2-3 günde çimlenmeye başlar ve hayvanlara çimli olarak daha az yem vermiş olursunuz. Çabuk doyarlar. O zaten herkes tarafından bilinen bir yöntem olduğu için onu göstermiyorum. Ben size bilinmeyen ve gösterilmeyen, kimsenin bilmediği yöntemleri göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen anlayın. Harikalar diyarı olarak bunları başka yerde göremezsiniz. Sadece ben gösteriyorum. Bu yemi beklettiğiniz zaman, hele de palet yem olursa, bu sabaha kadar bütün suyu içine çekecektir. Sabah geleceksiniz, su seviyesi daha az. Şimdiden çekmeye başladı. Bunu tavuklara verirseniz, günde 50 kilo yem yediriyorsanız bu kilo en azından 50'den düşecektir, belki 40 kilolara, 35 kilolara. Yem kilosu arttıkça değişecektir. %20'lik, %25'lik bir yem tasarrufu yapmaya başlayacaksınız bu gösterdiğim yem tarifiyle. Bunun peki amacı ne diyeceksiniz bana? Arkadaşlar, bu yemi yaptığınız zaman tavuklarınız daha çabuk doyacak. Doymayan tavukların kursağı daha hızlı dolacak, boğulma hissedecekler ve az yiyecek. Böylece daha çok yem tüketmezsense daha az yem tüketip hızlı doyacak. Tabii bunun sonuçları da var. Bu yemin içerisinde vitamininiz varsa vitamin katmayı unutmayın. Az besleyeceğiniz için hayvanların enerjisi düşmeye başlayacak. Bu enerji düşüşü de tabii ki yumurta verimini etkileyecek. Ve yumurta veriminiz düşecek. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Burada sizlere gösterdiğim tariflerin her biri zorunda kalırsanız uygulamanız gereken yöntemler ve tariflerdir. İlla da uygulayın demiyorum. Hayvanlarınıza herhangi bir zarar gelmez. Hayvanlar az yer, az üretim yapar. Vücutlarını ona göre dengeler bu hayvanlar. Ama yine de siz bu yemin içerisine elinizden geldiğince vitamin, sirkeyi eksik etmeyin arkadaşlar. Ben şimdi vitamin koymadım. Elinde olan arkadaşlar vitamini de eklesinler. Daha iyi olur. Bunu böyle 24 saat, 48 saat de bekletebilirsiniz. Bekletip sonra hayvanlara sabahları verirsiniz. Böylece hayvanlar yem yerken biraz da su yemiş olacaklar. Yani kursaklarını hızlı dolduracağız. Yediği yem tamamıyla biraz da hava olacak. Yani boş olacak. Böylece mideyi boşuna doldurmuş. Aynı şeyin örneğini verebiliriz. Asitli bir içecek içtiğiniz zaman çabuk doyuyorsunuz ya, şişiriyor ya mideyi. Biz de aynı yöntemi tavuklarda su ile yapıyoruz. Bunu yaparsanız midesi daha çabuk dolar ve yem yemeye, günlük yem tüketimi azalır. Verimi düşürür mü? Düşürür. Maalesef düşürecek, çünkü hayvanların enerjisinden çalmış olacaksınız. Ama bu şekilde kendinizi biraz madde olarak döndürebilirsiniz bir süre daha. Yani zaman kazanabilirsiniz. Bunu da burada söylemek istiyorum. Bu ikinci yöntemimiz muhteşem bir yöntem. Daha önce kimse de görmedim gösteren. Buğday, arpa yeşillendirip verenler var. Onlar farklı bir yöntem. Bu dediğimde farklı bir şekilde uygulama yapabilirsiniz. Diğer açıdan üçüncü yöntemimiz ise yine önemli bir yöntem. Tavuklara oruç tutturmak. Evet, yanlış duymadınız. Hayvanlarınızı sadece günde bir kez yemleyerek oruç tutturmak. Bu yöntemi hiç yapmak istemiyorum. Demek istemiyorum aslında. Vermek istemiyorum ama eğer çok zordasanız hayvanlara eziyet etmeden oruç tutturabilirsiniz. Yani sürekli yemlik koymadan, akşama dek önlerinde yem olmadan sadece günde bir kez yemleme yaparak. Bunu nasıl yapacağız diye soruyorsanız, her tavuk için günlük yem tüketimi 120 gramla 130 gram arası. Siz bu gramajları hesaplıyorsunuz. Kaç tane hayvanınız varsa ona göre sabah saatlerinde bu yemi milim hatta 2-3 gram da aşağı çekerek yedirebilirsiniz. Ve yem tüketimini bu şekilde azaltırsınız. Günde bir kez vererek. Hayvanlar aç mı kalır? Hayır. Kesinlikle tavuklarınız ön kursağını dolduracağı için ertesi gün sabaha kadar aç kalmazlar. Tabi verdiğiniz zaman yerler ama saldırırlar ama yeme açlık hissetmeyecek. Yani hayvanlara zarar vermezsiniz. Niye bunu böyle açıklıyorum? Biliyorum ki şimdi videoyu izlerken birkaç arkadaş tepki gösterecek. Bu nasıl tarif diye. Bakın, böyle detaylı anlatıyorum ki yanlış anlaşılma olmasın. Oruç tutturmak dediğim yöntemle yumurta verimini artıran kişiler var. Bizim veterinerden aldığımız bilgiler de bu yöndeydi. Oruç tutturarak verim artırılabiliyor. Hayvanlar mesela 24 saat aç bırakıp ertesi gün beslediğiniz zaman vücut metabolizması hızlanıyor falan meşmeken. Bunlara girmiyorum. Çok fazla detay bunlar. Ben sizlere yem maliyetini nasıl düşürdürsünüz ondan bahsediyorum. Tavuk beslerken yem maliyetimi ben düşürmek istiyorum diyorsanız dadaş, işte sizlere başından beri bu üçüncü tarifle, yöntemle birlikte artık yem maliyetinizi
maliyetlerinizi düşürebileceğinizi söylüyorum. Lütfen kızmayın. Lütfen tepki göstermeyin. Çünkü buna çok fazla ihtiyacı olan kardeşimiz var şu son zamanlarda. Görüyorum ve biliyorum. Yem tariflerimizi iyi inceleyin. Demin yaptığım yemi verin. Ondan sonra da arkadaşlar son dediklerime iyi dinleyin. Oruç tutturmak. 120 gramlık yemlerle hayvanları hesaplayın. 10 tane 5 tane ve bunları verin. Aynı zamanda verdiğiniz hayvanlara oruç tutturduğumuz için daha fazla enerji harcamamaları için bunların alanını kısıtlayın. Dışarıda gezdireceğiniz bir alan yoksa, kafeste bakıyorsanız kafesi biraz daha daraltın. Yani her tavuk için 1 metrekare yetiyor. Gezimle birlikte o hafif kısabilirsiniz. Hayvanların yerini daraltarak, günde oruç tutturarak, her gün bir kez besleyerek hayvanlara aç susuz kalmadan bakabilirsiniz. Ama hareket kapasitesini kısıtlamalısınız ki enerji çok fazla yakmasınlar. Enerjiyi komple vücut ve yumurtaya versinler arkadaşlar. Bunu da burada demiş oldum. Bütün fabrikalar da şu dediğim yöntemle hareket ediyor. Haberiniz olsun, fabrikalar sürekli yem veriyor da yani yer olarak, makam olarak bunları öneriyor muyum? Kesinlikle önermiyorum ve oldukça da karşıyım kendimce. Çünkü ben geniş kafeslerde hayvanların refahı için uğraşan bir hayvan severim ve bir kardeşinizim. Ancak son zamanlarda da çok fazla artık yorum ve mesaj almaya başladım. Yem maliyetlerinden ötürü çok fazla kardeşimiz tavukçuluğu bırakma yönünde ilerliyor. Beni bunlar çok üzüyor ve sizlerin bırakmasını istemediğim için de bu dediklerimi mecbur anlatmak zorundaydım. Bundan sonra bu 3 faktörle yem maliyetlerinizi düşünebilirsiniz. Ha şimdi şunu soracak abi, kardeş de yazsın, üçünü de uygulayalım. Yani hem şöyle bir ot bırakalım, hayvanları oynatalım, hem suyla besleyelim, hem de gidip hayvanların işte günlük oruç tutturalım falan. Hepsini bir arada yapmaya çalışmayın lütfen. Burada yapabileceğiniz 2 işlem var. Bir, kuru ot. Veya da kuru ot yoksa tavukların uğraşacağı, seveceği, bakın şu an orada mesela oynuyorlar. Uğraşıp sevebilecekleri bir şey sağlamak ve aynı zamanda ikinci olarak da ya oruç tutturacaksınız ya da dediğim gibi bu su sistemiyle boşa mide dolduracaksınız. Bu kadar basitti. Bugünkü bu bilgilerimiz tamamıyla yurt dışı kaynaklı. Kendimce araştırdığım, 6 yıldır tecrübe ettiğim bazı bilgilerdi. Oruç tutturmanın güzel etkilerini gördüm. Suyla yem vermenin güzel etkilerini gördüm. Yani hayvanlara zarar vermeden, onu söyleyeyim. Ama hiçbirini uygulama yönünde uygulama yapmıyorum yani uzun vadede. Ancak sizler eğer daraldıysanız bu dediğim yöntemleri uygulayarak artık tavuklarınızın yem maliyetini düşürebilirsiniz. Yem maliyetini düşürme konusu hakkında 1. bölümümüzün sonuna geldik. Eğer bu bölüm hoşunuza gider, severseniz, abi biz daha fazla bilgi almak istiyoruz derseniz aşağıda belirtebilirsiniz. 2. bölümümüzü de çekeriz. Çok uzun tutmak istemediğim için aslında burada kesiyorum. Daha birkaç yöntemimiz daha var yem maliyetini düşürmek için. O maliyetleri de, o yöntemleri de başka videolarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizleri. Umarım faydalı olmuşumdur. Hoşça kalın. Bay bay.